Sporcusun sen, koş. Koştum. Diğer vagonda böyle yataklı vagon. Bu mahalle ne kadar güzelmiş, çok sevdik. Coffee Americano ne çapul. Tren yolculuğunda beni hayal kırıklığına uğratan Tarihin içinde yürüyorsun gibi bir de bir havası var yani. mühendislik harikası diyebiliriz bence. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve karşımda Arkadaşlar, Özbekistan'daki ikinci videomdan herkese selamlar. Gülce ile birlikte şimdi hızlı trene atlayacağız ve Buhara'ya gideceğiz günübirlik. Sabah gideceğiz ve akşam geleceğiz. Şu anda tren garındayız. Burası Semerkant'ın tren garı. Buhara ise İlber Ortaylı Hoca'nın dünyada görmemiz gereken 5 şehir arasında saydığı diğer bir şehir. İpek yolunun kadim şehirlerinden birisi. Trenimiz bu arkadaşlar. Biz 2 numaralı vagondayız. Yüksek hızlı treni galiba İspanyollar üretmiş. Biletimizi de Özbek Demiryolları'nın sayfasından aldık. Özbekçesi zaten Özbekistan Demir Yolları. Google'da arattığınızda girebiliyorsunuz ve çok kolay şekilde bilet alınabiliyor. Treni geziyorum. Bir yemek vagonda varmış. Ona da bakacağım. Bu arada Özbekler yüksek hızlı tren için yukarı tezlikteki poyez diyor. Yukarı yüksek, tezlikteki de hızdaki. Poyez ise Rusçadan geçmiş ve tren demek. Bu trenleriyle de gurur duyuyorlar. 230 kilometrelik yolu 1,5 saatte gidiyoruz. Ücreti de 225.000 som. Tabii biz son dakika aldık tren biletini. Belki erken alsak daha ucuz ya da ekonomikte olabilir. Vagonu da böyle. Gerçi restoran yok ama burada şeyler var. Meyveler satılıyor, içecekler var. Çay kahve servisi de oluyor. Şimdi Gülce de geldi. Bizim için kahve fiyatlarını öğrenecek. Selamünaleyküm. Assalamualaikum. Coffee Americano ne çapul. Americano kofemiz 25.000, sütlü latte, cappuccino kofelerimiz 30.000. Biz ne alalım? Americano. Sütsüz, şekersiz. 25.000'ler, iki de kofemiz 50.000 böyle. Waffle ne çapul. Şokolatli wafflelarimiz bu belgiski şokolat bo'ladi, kivi, banan qo'yib beriladi mevalar. Bu başınaqa dumaloq turishini o'zi bitta porsiyasi 50.000 bo'ladi. Şimdi waffle fiyatlarından ne anladın, bana açıkla. Kivi varmış içerisinde çikolatalı. Kiviyi anladım. Kivi. Doğru mu? Ha? Attın mı? Hayır, Aferin. atmadım. Bir şey daha söyledi, içinde bir şey daha var ama orayı anlayamadım. İyi banan. İbana. İbana ne oluyor? Banan Türkçesi. Banana. Banan, Banana. muz, Banana, muz. Ha, muz. Aferin, anlamışsın. Burada bir şekilde anlaşıyoruz yani. Şimdi şey sordu. Bunu düşündün mü? Dünyanın en izole ülkesi. Ne demek? Anlamadım. Dünya- Alem. Dünyanın en ülke. Ülkesi. Şunun da. İzole. Rusça'da da belki aynıdır. İzole. Dünyanın en uzak ülkesi mi şu? Ha, uzak gibi. Uzak, Uzak ülkesi. gibi. Faroe Adaları. Ha, Faroe Adaları. İsmi Faroe Adaları. Siz de izlemediyseniz Faroe Adaları videomu izleyebilirsiniz. 800.000'e yaklaştı izleme sayısı. Bu gemi 16 Uçak katlı. bileti parasını... Para pul demek. Evet. Uçak bileti anladın mı? Samolyot. Gemi. Sizde ne demek gemi? Kemal. Ha, sizde de aynı. Waffle'ımızı yedik, kahvemizi içiyoruz, keyif yapıyoruz ama tren yolculuğunda beni hayal kırıklığına uğratan manzaraların olmaması oldu. Çünkü dümdüz burası gerçekten. Yani ağaç bile çok az. Tarım arazileri var ara ara ama onlar bile az. Çünkü Özbekistan topraklarının yaklaşık %75-80'i çöl ya da yarı çölden oluşuyor ve dağlık alan oranı ise sadece %20. Dağlar da daha çok Kırgızistan ve Tacikistan sınırında yer alıyor. Ama olsun, tren yolculuğu her türlü keyifli. Ama burada bir de masa sandalye olsa daha iyi olurdu. Bizim vagonda ta en uçta, o yüzden burada yiyip içelim dedik.
Buhara'ya geldik nihayet. Trenimizin önünü merak ediyordum. O da böyleymiş. Şimdi hep birlikte Buhara'yı, bu güzel tarihi kadim kenti keşfedelim bakalım. Şimdi tren garından çıkınca ben hemen şehir merkezinde olacağız sanıyordum ama öyle değilmiş. Çünkü Avrupa'da hep öyle ya, ondan öyle sanmıştım. Kaç kilometre diyordu Gülce? 16-17 falan. 16-17 kilometre bir mesafe var. Biz de hemen taksi uygulamasından çağırdık şimdi. Çok da uygun bir fiyata götürüyor. 30.000 somdu. Hatta gelmiş bile. Şu galiba bizim taksimiz, hemen göstereyim. Ki bu mahalle nasıl Kanda? Kichik ana bu to'r ko'chalar bu yo'q. Tor küçeler var değil mi? Shunday. İki maşin Ikkita mashina muallaq o'tadi. sıkıştı. Sig'ishadi. To'g'ri. Böyle anlaşmaya çalışıyoruz. Buhara'nın merkezine geldik. Hava burada bayağı güzelmiş. Semerkant çünkü bulutluydu ve serindi. İyi ki bugün buraya gelmişiz. Neyse, bu arkamda gördüğünüz yerde Ark Kalesi, buranın en dikkat çekici yapılarından birisi. Aslında ta 2500 yıl öncesine dayanıyor tarihi ama mevcut yapı 1600'lü yıllarda Şeybaniler tarafından yapılmış. Şeybaniler Buhara Hanlığı'nı yöneten bir hanedan. Şurada mesela bisikletleri falan saymazsak kendimizi birkaç yüzyıl öncesinde hissedebiliriz. İlginç deve falan da var. Eskiden İpek yolundaki deve kervanları bu Buhara'dan bolca geçiyormuş ve değişik tüylü bir deve bu. İlginç. Giriş kapılarının güzelliğine bakın. Böyle ahşap dokusu çok iyi korunmuş. Giriş ücreti de kişi başı 60.000 som. Kartla da ödeniyor. Burası kalenin içindeki Cuma Camii. Ahşap detaylarına bayıldım. Bakar mısınız şuranın güzelliğine ya? 1700'lü yıllarda inşa edilmiş ve günümüzde artık müze olarak kullanılıyor. 700'lü yıllardan kalma dünyanın en eski Kur'an nüshalarından birinin orijinal sayfaları burada sergileniyor. Kaleden çıktık. Şimdi Buhara'nın eski şehrine doğru yürüyoruz. Bu arkamda gördüğünüz Kalon Camii 1500'lü yıllarda inşa edilmiş ve tam 12.000 kişiye ev sahipliği yapabiliyor ama benim dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Semerkant'ta ağırlıklı olan renkler turkuaz ve maviydi ve her yerde çiniler vardı, süslemeler vardı ama burada gördüğünüz gibi sadece kubbeler turkuaz, daha aşağılar ise tuğladan yapılmış durumda. Kum renkleri hakim ve toprak rengi hakim. Adeta çöl gibi, yani çöl renklerinin devamlılığını sağlamışlar. Peki kubbeler neden turkuaz olmuş? Çünkü bu toprak renkleri, işte çöl rengi dünyayı sembolize ederken mavi renkler, turkuaz ise gökyüzünü, yani Allah'a yakınlığı ifade ediyor. O yüzden zaten bu turkuaz kubbeleri sadece camiler, türbeler ve medreseler gibi dini yapılarda kullanmışlar. Bir de tabii şu da var. Bu çöl renklerinin arasında turkuaz renkler adeta bir çöl levha gibi parıldıyor. Estetik olarak da çok güzel
güzel duruyor ve buradan geçen kervanlar için o turkuaz kubbeleri görmek, burada yaşam var, hayat var algısını oluşturuyor. Şu anda bulunduğum meydanın ismi Pio Kalon. Buranın en önemli meydanlarından birisi ve arkamda gördüğünüz yapıda meydanın en önemli yapısı olan Kalon Minaresi. Peki neden önemli? Çünkü buranın en eski yapılarından birisi. Diğer yapılar buradaki 1500'lü yıllarda Buhara Hanlığı döneminde inşa edilmişken bu yapı 1100'lü yıllarda Karahanlar döneminde inşa edilmiş ve Cengiz Han 1200'lü yıllarda şehri fethedip bütün şehri yakıp yıkarken bu minarenin güzelliğine hayran kalmış ve yıkılmamasını emretmiş. Bu sağımdaki yapı ise Mire Arap Medresesi, dönemin en önemli medreselerinden biri ve Sovyet döneminde bile eğitime devam etmiş. Hatta şu anda da aktif bir din eğitimi burada verilmekte. Ve sağımda gördüğünüz cami de Kalyon Camisi. Az önce bunun arka taraftan kubbesini görmüştük. Bu da buranın en ihtişamlı camisi diyebiliriz. Gülce, sana bir sorum var. Öncelikle sence bu kulenin boyu kaç metredir? Bir tahmin et. Evet, yeterince inceledin. Tahminini alayım. Kaç metre sence? 40 falan mı? 40-50 var mı? 48 metre. Okumuş muydun? Tahmin mi ettin? yok. Harbiden mi? Aferin, o zaman helal olsun. Santim. Şimdi kulenin bir başka özelliği daha var. Bakalım onu bulabilecek misin? İncele. Özelliği. Evet. İnceleyince göreceksin. Ama çok kapalı konuştun özellikle. Hayır, bir özelliği, dikkatini çeken bu kulede ne var? Bakalım fark edebilecek mi? Boy sorusu kolaydı. Hadi tahmin edilebilir bir şey. Diğer konuyu çözebildin mi? Ya üzerindeki motiflerle mi ilgili? İpucu ver bari. Bilmiyorum. Motifler var yani değişik şerit böyle değişiyor. Onunla mı ilgili? Sen okudun. Hayır okumadım. Hayır. Okumadım. Demin eline telefonunu aldığını gördüm kısa bir Hayır. süre. Okumadım. Gerçekten okumadım. Emin misin? Şu an sallıyorum. Allah Allah. Yemin et. Yemin ederim okumadım ya. Allah Allah. İyi, helal olsun valla. İnanmıyorum Neyse ya. hadi inanmış olalım. 12 ayrı şerit var arkadaşlar. Her birinde tuğlalar farklı şekilde dizilip şekiller verilmiş, desenler verilmiş ve gerçekten çok etkileyici. Düşünün, bu 900 sene önce yapılmış. Mühendislik harikası diyebiliriz bence. Ve güneş böyle yer değiştirdikçe desenlerinde böyle gölgelerde vesaire oynayıp desenler değişmiyor ama hani Nasıl bildim ya? bilmiyorum, bence okudun Hayır, ama yemin hala. ederim okumadım. Söylerim ki okusam. Tamam tamam. İnandım tamam. Yani Ay inanmıyorum. siz inandınız mı merak Gerçekten. ettim. Tebrik ederim. Sabahın köründe uyandık, yola çıktık. Trendeki kahvaltı dışında hiçbir şey yemedik. Açız ve Semerkant'ta pilav bulamamıştık. Orada nihayet bir tane tavsiye aldık. Üstelik meydanında, yakınlarında bir yer. Galiba şurası. Bir bakalım mı artık pilavın tadına? Bakalım. Çok acıktım. Bir de şeymiş, Semerkant pilavı ve Buhara pilavı farklı oluyormuş. Diğerini de henüz bilmediğimiz için farkı anlatabilir miyiz bilmiyorum. Neyse, buna bir bakalım biz. Mekanı gerçekten çok beğendim. Orada meydanda tanıştığımız Özbek arkadaşlar önermişti. Yeni olduğunu bilmiyorduk ama bayağı yeniymiş. Ama bina 100 yıldan eski dedi. Buradaki arkadaş, böyle manzarası da oldukça hoş. Ne düşünüyorsun? Şık değil mi? Evet şık, güzel, tertemiz. Mesela şurada kapılar var eski. Eşik diyor onlar. Bunlar 300 yıllıkmış, bakar mısınız? Bu civardaki binalardan çıkan kapılarmış. İnanılmaz, çok seviyorum böyle ahşaba dokunmayı.
Şimdi yemeklerimiz geldi. Bu restoranın sahibi de Begüm'ün abisiymiş. Ona soralım bu Özbek pilavının içinde. Özbek pilavı değil, Buhara pilavı değil mi bu? Buhara pilavı. İçinde Sofi neler oş. var? Sofi? Sofi oş. Sofi oş deniyor. İçinde neler var? İçinde Pilav. Zaten pirinç. pilav, pirinç. Bu ne eti? Pirinci var, havucu var. Bu dana eti. Dana eti. Dana eti. Bu küçük yumurta. Bu küçük yumurta. Kuş bıldırcın. Bıldırcın yumurtası. Ha, nohut var gördüğüm Nohutu kadarıyla. Bu ne kadardı fiyat? Ne çapı? 50,000. Yani 50.000. 50.000 Bu 50.000. Bu 50.000 şaşlığımız. Bu 35.000. Bu 35. Bu dana mıydı? Dana eti. Dana eti. Ayranımız 20.000. 20.000. Fiyatlarımız da böyle. Salatamız 30.000 son. Salatamız da 30.000 som. Merak ediyorum. Bakalım güzel. Mekan çok güzel. Çok beğendik. Bu arada ben arkadaşlar böyle tabii geleneksel yerlerde güzel ama buralarda hem geleneksel dokunuş hem de modern görüntü olunca daha çok seviyorum. Çatalla mı yiyoruz mu kaşıkla mı? Eliminen dayı eliminen. Sizde gelenek yiyoruz. kaşıkla mı? O zaman ben bunu bırakıp kaşıkla alayım. Günlerdir biz Semerkant'taydık. Pilav aradık bulamadık. Hiçbir yerde de pilav yok. Evet Semerkant'ta Semerkant. bulamadık. Şimdi burada yiyoruz. Bu değişik ama daha farklı. Samarkand'ın pilavının rengi kara oluyor. Daha kara. Ha kara. sizin daha Bu ak ve sarı havuçtan dolayı sarı olmuş. Sarı olmuş. Çok güzel tatlı ha. Bir tatlı aroması var. O ne? Meyve gibi bu mayıs. Mayıs meyvesi mi? Mayıs. O ne Uzun, oldu acaba? uzun, Üzüm. kuruturun. Ha kuru üzüm. Kuru üzüm. Tamam o veriyor. Bir de sizde böyle Buhara'da adet böyle içmek değil mi? Şey de çok güzelmiş. Ayran. Sizde ayran çok içiliyor mu? Bizde ayran içiliyor. Bu da çay ve sularında bunlar da içiyorlarmış. Piyale. Piyala mı ismi? İsmi de piyala. Böyle içiliyor. Ha bu arada Begüm Tacik. Bu Buhara'nın nüfusunun Özbek'ten çok Tacik var dedin değil mi? Tacik var. Tacikler daha çokmuş burada ama tabii Özbekçe de biliyorlar. Bu arada Tacikçe ile Farsça yani İran'ın dili aslında aynı dil. Bizim Türkçe ile Azeri gibi aradaki fark. Teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Gülce sen de şimdi tadına baktın. Sen ne düşündün? Beğendin mi? Ama Ben çok beğendim. dürüst fikrini alalım. Yok çok beğendim. Ben böyle seviyorum. Bizde de böyle iç pilav gibi bir şeyler oluyor üzümlü. Ona benziyor ama tabii daha farklı. Ben sevdim. Trenin adı neydi? Çuf çuf. Voziro ile geldik Tong'da. Eskişehir. Burada Eskişehir geziyoruz şimdi. Pilav yedik bir de. Pilav yedik. Orada pilav yedik çok. Mantı Semerkant'ta yedik. Buranın pilav çok sevdik biz. Sizin isminiz ne? Fatima. Fatma. Bak onun da gözler yeşil yeşil. Senin ne? Zeynep. Zeynep. Senin? Sevne. Sevda. Sabina. Sabina. Senin ne? Sunatullah. Sunnatullah. Sunatilla. Senin ne? Akbar. Akber. Senin ne? O küçük. Anisa. Ben de Orçun. Sizin kıyafetler çok güzel. Milli kıyafet. Milli kıyım. Mil- Ne var? Bibisi var. Sen bibi, anneanne, babaanne. Bana ikinci oğlum Türkiye'ye bol geldi. İstanbul. Türkiye'de şu anda. İşledim geldi. İşlep Ha geldi. gitti, işe geri geldi. Ha beğendi mi, sevdi mi? Restoranda işledi, efsan bolup. Aha. Oldu işledi, kelip keldi. Keyin ora xazayni bilan, patron bilan yaxshi bolup, ya ish kattaga o'tib, yana kelib, yana qaytib ketdi. Para kazandı, geri geldi. Ha ne güzel. Amca da selam aleyküm. Sağ olun. Siz nereden biliyorsunuz Türkçe? Dizilerden. Aa, nerede? Burada mı? Ha, neden peki? Türkçe kursuna Misafirleri gezdirmek için. turist rehberliği yapıyorsunuz. Yaptık. Ha, ne kadar güzel. Çok da iyi öğrenmişsiniz ama. Öyle mi? Evet, bu mahalle ne kadar güzelmiş. Çok sevdik. Diler ki size evin içinde gösterelim. Evlerin. Şimdi bakacağız. Sağ olsunlar ya, ne kadar iyi insanlar. Bakalım. Kilimlarimiz qo'lga qilingan, qo'y-junidan qilingan narsalar. Bizda bu kilimlar katta razmer, kichik razmer. Çok güzel. Ular 1 metr, ular 100 dollar. Dolar. Aa, bu büyük. Katta. Katta. 650 dollar. 650 dolar. Oxiri. Ohri ne demek? Finish. Ha son diyorsun. O küçük olan ne kadar? Kichiklar boshlash 300 bin, 300 bin. Türklere ne kadar? Bize ne çempul? 200. Ha? 200.
Tamam. Rahmat. Nimalar? Bu arada biz böyle sürekli sokak aralarına giriyoruz. Haritalarda sokaklar görünmüyor bile. Çok keyifli değil mi böyle? İnsanlarla tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Acayip keyif aldım. Bu arada onu söylemeyi unutmuşum. Buhara'nın nüfusu 280 bin civarı. Küçük bir şehir değil yani. Gayet büyük bir şehir. Buhara Orta Çağ boyunca da çok önemli bir ilim merkeziymiş. Ünlü İslam alimi İmam Buhari çalışmalarını burada yapmış. Onun dışında İbn Sina'yı da mutlaka duymuşsunuzdur. O da 980 yılında doğmuş ve binli yıllarda tıp alanında çok önemli çalışmalar yapmış. Hatta İbn Sina'nın kitabı yüzlerce, 600 yıl galiba Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuş. Özel bir kitap mı çıkarmış Evet, yoksa? en ünlü eseri Tıpla ilgili. El Kanun fit Tıp diye bir kitap. Tıbbın kanunu anlamına geliyor sanırım. Mesela çok önemli isimler bu şehirde yaşamış Orta Çağ'da. Şu anda bulunduğumuz yerin ismi Lebi Havuz. Farsça'da havuz kenarı gibi bir anlamı var. Zaten görebiliyorsunuz böyle bir gölet var. Bu gölet ama yeni bir gölet değil. 1600'lü yıllarda oluşturulmuş bir gölet. Çünkü trende gelirken de gördüğünüz Buhara tam böyle çölün ortasında bir şehir. Çölün ortasında vaha gibi. Yaz aylarında burada sıcaklıklar 50 dereceyi buluyormuş. O yüzden 1600'lü yıllarda buna benzer 200'e yakın gölet oluşturulmuş. Hem şehrin havasını serinletsin hem de şehrin su ihtiyacını gidersin diye. Lebi Havuz ise sadece gölet olmakla kalmamış. Etrafına işte medreseler inşa edilmiş. Ayrıca kervansaraylar inşa edilmiş ve o dönem şehrin sosyal hayatının kalbi burada atıyormuş. Şu anda gördüğünüz modern kafelerin yerinde o zaman da o dönemki çayhaneler varmış. O dönem insanlar birbirinden haberleri buradan alıyormuş. Burada sosyalleşiyorlarmış. Sovyet döneminde diğer göletler kapatılırken bu göletin etrafında tarihi yapılar olduğu için burayı kapatmamışlar. Hala da kullanılıyor. Biz de şimdi burada oturup çay içeceğiz. Çay keyfimizi yapıyoruz bu çayhanede, yani çayhanede. Burada da yine böyle küçük kaselerde içiliyor ve böyle bir bitki çayı gibi bir çay. Buranın kendi özel çayıymış. Ben beğendim. Neyse Gülce bana bir şeyi hatırlattı. Sen dedi bu videoda daha hiç abone olun demedin dedi. Videomu beğenin demedin dedi. O yüzden söylüyorum. Henüz kanalıma abone olmadıysanız bu videoyu sadece bir dakikalığına durdurup kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir de Instagram'dan mesela yazıp soranlar olmuştu. Hatta yorumlarda da var. Bu aboneliği paralı sanan kişiler varmış. Arkadaşlar abonelik paralı bir şey değil. Tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla kanalıma abone olabilirsiniz. Ve henüz izlemediyseniz Özbekistan'dan birinci videomu yani Semerkant videomu da muhakkak izleyin dedim. Teşekkür ederim. Gülce ya gerçekten çok keyifli değil miydi? Ay çok mistik bir ambiyansı var. Yani hem gölet ayrı keyifliydi. Evet. Işıklandırmaları falan da çok uyumlu olmuş. Değil mi? Sokak araları da öyle. Tarihin içinde yürüyorsun gibi bir de bir havası var yani. Çok değişik bir ruh haline Zaten bürünüyorsun. burası Orta Asya'da Orta Çağ mimarisini en iyi koruyan şehir olarak biliniyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve karşımda bu ne dedi ya? Her yerde ayrı güzel bir şey Evet, çıkıyor yani. Sağdan mı soldan mı gidelim Yani şaşırdık. Oraya mı gitsek buna mı baksak? İnanılmaz güzel bir şehir.
Bu güzel bina Magoki Attori Camisi'ymiş arkadaşlar ve o efsane dış cephesi 1100'lü yıllarda Karahanlar döneminde inşa edilmiş ve sonrasında kumlar altında kaldığı için Moğol istilasından kurtulmayı başarmış. Aynı zamanda Buhara'da hala ayakta olan en eski cami olma özelliğine de sahip. Ya bakar mısınız, şehir akşamları gerçekten ayrı bir güzel oluyor. Poikalon Meydanı da gördüğünüz gibi daha bir büyüleyici ama Buhara'daki süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Trenimiz var 1 saat sonra. Birazdan tren garına gideceğiz. Bu sefer gece treniyle dönüyoruz bu arada. Trenin içinde göstereceğim size. Bu daha farklı bir tren ve daha ucuz ama Buhara'ya kesinlikle tekrar gelmek istiyorum. Bir gün yetmedi. Size de mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Hem buraya hem de Semerkant'a. Trenimiz geldi. Vagonumuz 14 numara, bayağı arkalardaymış. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Biz şimdi numaraları takip ettik. 11, 12, 13 diye. 14'e geldik, dediler ki 14 en başta. Şimdi geri dönüyoruz. Bütün yolu 5 dakikamız falan kaldı herhalde. Koş. Hadi yetişmemiz lazım. Koş 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 koş. Daha hızlı koş. Sporcusun sen, koş. Yetiştik nihayet. Salon. Trenin içi de böyle. Biz şimdi kendi kabinimiz... Bu kabinlere ne deniyordu ya? Kabin denmez buna. Vagondaki neyimiz? Odamız diyelim. Kompartıman. Kompartımanımızı arıyoruz. 25. Hah. Evet, kompartımanın içi de böyle. Biz alt katlardayız. Bu tren 3 saat sürüyor. Gece biz hızlı tren göremedik. Bir tek bu vardı. O yüzden bunu aldık. Bunun ücreti de kişi başı 168.000 som idi. Şunları galiba sereceğiz buraya. Neyse 3 saat uyuruz. Gecenin bir vakti varacağız zaten. Yataklarımızı hazırladık ve böyle oldu. Gayet güzel bence. Tertemiz çarşaflar. Havlumuz bile var. Restoranda varmış. Birazdan ona da bakarız. Sonra da yatar, uzanır, belki de uyuruz. Böyle bu arada buraya da gelip su satıyorlar. Şimdi neler var sende? Su 7.000. 7.000. Bira kaç som? 13.000. 13.000 som. Kola kaç som? 12.000. 12.000 som. Tamam, sağ ol. Rahmat. Sabahtan Bakri onun benzini çok severim. Sağ ol. Tren çekimlerinde çok merak ediliyor. Tuvaleti de böyle. Diğer vagonda böyle yataklı vagon. Bunda böyle sağ tarafta bir kişi, sol tarafta 2 kişi yatıyor ve açık bir şekilde. Aslında burada gitmek de değişik, eğlenceli olurdu bence. Ne diyorsun? Daha eğlenceli. Bence de ama burası da ayrı bir şey. Ortam. Hızlı trene göre bu tren tabii çok daha eski. Ta Taşkent'e kadar gidiyor bu arada. Biz sadece 3 saatlik kısmındayız ama insanlar saatlerce 9-10 saat yol gidiyor. Ama hızlı tren bu saatte yok. Bu da sanırım daha lüks bir vagon. Çünkü hem perdeler var hem de kapılar böyle ahşap. Aslında baktım aynısı gibi. Evet, çok bir fark yok gibi perde olmasının dışında. Belki biraz daha geniş bir de. Neyse biz devam edelim. Restoranı bulduk, böyleymiş ama şu anda kapalıymış. O yüzden geri dönüyoruz kendi kompartmanımıza. Arkadaşlar yol boyunca çok güzel uyuduk ve 3 saat sonra Semerkant'a geldik. Bu videonun sonuna geldiğimiz anlamına da geliyor. Özbekistan serimiz burada bitti. Başka videolarda görüşmek üzere.